Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında cari işlemler dengesi Mart ayında 3,33 milyar dolar açık verirken Ocak ayı ile Mart ayı dönemleri cari dengede negatif tarafta 7,7 milyar dolara kayda geçti. Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentinin oldukça altında kalmasıyla değer kaybeden dolar kayıplarını telafi etmeye devam ediyor. Bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri TÜFE endeksini yakından takip ederken yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 8,35 ve 8,40 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,28 ve 8,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Euro bölgesi ZEV Ekonomik Beklentiler Endeksi sert bir yükseliş ile 84 olarak gerçekleşirken dün açıklanan cari işlemler dengesi Mart ayı sonunda 3,33 milyar dolar açık verdi. Cuma günü açıklanacak olan Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusu Euro için önemini korurken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 10,10 ve 10,15 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Euro endeksi ZEV ekonomik endeksi ile bir önceki ay 66,3 iken dün açıklanan Mayıs ayı verisi 89 olurken dolar endeksi dün gün içerisinde 90 seviyesinin altını test etti. Euro bölgesi için bu hafta Avrupa Merkez Bankası para politikası duyurusunu yakından takip ederken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim paritede 1,2145 ve 1,2165 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz halinde ise 1,21 ve 1,2085 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC 2021 küresel petrol artışını tahminini değiştirmezken petrol üretimi Nisan ayında günlük 30.000 varil artışla günlük 25 milyon varil olarak gerçekleşti. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri haftalık ham petrol stokları 2,5 milyon varil azalış gösterirken Brent petrole teknik olarak baktığımızda yatay hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 68,90 ve 69,40 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 68 dolar ve 67 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Should take a step.
Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında. Ons altın önemli direnç seviyesi olan 1835 dolar düzeyinde yatay hareketlerini devam ettiriyor. Dolar endeksindeki görülen geri çekilmenin devam etmesi ons altına olumlu yansırken bugün açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi ons altının seyir açısından önemini korumayı sürdürüyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 1835 ve 1845 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışların görülmesi durumunda ise 1825 ve 1815 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise döviz kurunda yukarı yönlü hareketin devam etmesi gram altındaki yukarı yönlü hareketi de destekliyor. Dolar endeksindeki görülen toparlanma ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerinin tekrardan yükselişe geçmesi hareketi sınırlayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Gram altına teknik olarak baktığımızda gram altında yukarı yönlü hareketlerinin devam ettirmesi halinde 495 ve 500 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası aşağı yönlü bir hareketin olması durumunda ise 485 ve 480 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise Pound dolar paritesinde 1,40 seviyesinin kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin kuvvetlendiğini görüyoruz. Dolar endeksindeki görülen geri çekilme devam ederken bu durumun sterline olumlu yansıdığını söyleyebilirim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeniden açılma sürecindeki ikinci aşamayı açıklamasını bekliyorum. Bugün açıklanacak olan İngiltere büyüme verisiyle sanayi üretimini yakından takip ederken Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda pozitif görünümünü sürdüren paritede olası satış baskılarının gelmesi halinde 1,41 ve 1,4075 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Yukarı yönlü seyrin sürmesi durumunda ise 1,4145 ve 1,4180 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Dolar yen paritesinde ise koronavirüse karşı 31 Mayıs'a kadar uzatılan OHAL için Başbakan Suga'nın özürü diledi. Japonya'da hane halkı harcamaları %7,2 artış gösterirken Japonya Merkez Bankası Mart ayı toplantı tutanaklarında yetkililerin faiz oranlarını istikrarlı bir şekilde düşük tutmaya odaklanma ihtiyacı konusunda anlaştıklarını söyleyebilirim. Dolar-yen paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 109,50 ve 110,20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Satış baskılarının oluşması durumunda ise 108,30 ve 107,50 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Maybe you should take a